Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokmalık börek tarifiyle geldim. Onun için ilk olarak yoğurma kabıma 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su, 2 yemek kaşığı sirke, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Kontrollü bir şekilde unumu ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Börek hamurumda yumuşak bir hamur elde ettim. Sizler yoğururken kontrollü bir şekilde yoğurun arkadaşlar. Azar azar ekleyerek. Koyduğumuz yumurta, yoğurt, sulu olması, her şey etken. Unun kalitesi. Bu açıdan kontrollü bir şekilde ununuzu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin. Şimdi hamurumu ortadan ikiye bölüyorum. Ve her iki parçayı da 5 eşit bezeye bölüyorum. Bana destek vermek için abone olabilir, yorum ve beğenilerinizle de desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Hamurlarımı şimdi bezeleyip kenara toparlıyorum. Bezelediğim hamurlarımın üzerini kapatıyorum. 10 dakika kadar dinlendirdim. Bezelerimi açmaya başladım şu an. Küçük bir servis tabağı kadar açmam yeterli olacaktır. Dinlendiği için de çok kolaylıkla açılıyor hamurum bu arada. ...125 gram tereyağımdan oda sıcağında bir miktar alıyorum. Hamurumun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yağınız ne kadar yumuşak olursa o kadar kolay ve rahat süreceksiniz. Her tarafına güzelce sürdüğüm tereyağını şöyle bir servis tabağımda üst üste olacak şekilde toparlıyorum. Bütün hamurlarımı açıp kenara toparladım. Daha sonra tereyağlarını bu şekilde sürdüm. Böylelikle daha pratik oldu. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten çıtır çıtır lokmalık bu börekleri yapın, deneyin derim arkadaşlar. Ve diğer hamurlarımı da aynı şekilde tereyağıyla her taraflarına gelecek şekilde sürüyorum. Evet, en son katı da yağlamış olduğum hamuru yine yağlı tarafına gelecek şekilde seriyorum. Yağsız tarafı da üst tarafa geldi arkadaşlar. Bu şekilde 2 tabak hazırladım.
üzerinde kapatıp buzdolabında 1 saat dinlendiriyorum. 1 saat buzdolabında dinlendirdiğim hamurlarımın yağısı donmuştu kontrol ettiğimde. Sizler de kontrol edin çıkartmadan önce. Evet, bu böreğimizin daha çıtır çıtır olması için nişastayla açıyoruz. Biraz nişasta serpiştirdikten sonra tabağımdan hamurumu alıp ilk önce parmak uçlarımla birazcık bastırarak açıyorum. Daha sonra merdane kullanacağım. Merdane kullanırken de çok fazla bastırmadan nazik bir şekilde dikdörtgen olacak şekilde hamurumuzu açalım. Açarken ters düz yaparak her tarafının daha orantılı şekilde açılmasını sağlayalım. Ters düz yaparak hafif hafif bastırmadan açıyorum hamurumu. Bu güzel tarifi sizler de deneyin isterim. Hatta görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da videoyu paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Yapması kolay, az malzemeli ve bir o kadar da lezzetli olan bu lokmalık börekleri inşallah yapar ve beğenirsiniz. Hafta sonu için yapacak olursanız akşamdan yoğurup, açıp, yağlayıp buzdolabına koyabilirsiniz. Açmış olduğum hamurumu şimdi kare olacak şekilde parçalara bölüyorum. Lokmalık olacağı için çok fazla büyük kareler elde etmiyorum. Sizler istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. İç harcı olarak ben peynir ve maydanoz kullanacağım. Yine istediğiniz iç harcıyla da bu böreği yapabilirsiniz. İlk önce hamurlarımı şöyle kenara çekerek içlerini doldurmaya başlayacağım. Parmak uçlarımla biraz açıyorum. Daha sonra iç harcımdan bir miktar alıp hamurumu toparlıyorum. Sanki bir poğaça yaparcasına. Şöyle hafiften bir yuvarlayıp hafiften de üzerine bastırıp yağlı kağıt serdim. Tepsime alıyorum. Bu işlemi bütün hamurlarım bitene kadar tekrarlıyorum. Yapması bir o kadar kolay olan bu böreği umarım sizler de çok kolaylıkla yapacaksınızdır. Evet, ikinci hamurumu yine parmak uçlarımla ilk önce hafiften bastırarak açıyorum. Daha sonra bir merdane ile dikdörtgen olacak şekilde ters düz yaparak açıyorum. Evet, bir tepsi böreğimiz çıktı. Bir yumurta sarısını çırptım.
Üzerlerine sürüyorum şimdi. Çörek otu ve susam karışımından da bir miktar üzerine serpiştirip 180 dereceli ısınmış fırınıma gönderiyorum. 180 dereceli ısınmış fırında pişen böreklerimi sunum tabağıma aldım. Dışı çıtır çıtır, içi kat kat olan bu lokmalık börekleri inşallah yaparsınız. Hemen bir tane de şöyle açmak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi kat kat arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.